Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere daha önce videolarımda anlattığım atkı ve berenin eldiven anlatımını yapacağım. Bu modele, bu eldivende gayet üçlü bir set olarak yapabilirsiniz. Çok uyum sağladı. İster hediyelik, ister çeyizlik, ister sipariş olarak sevdiklerinizi örebileceğiniz çok güzel bir set oldu. Üçlü set halinde yapabileceğiniz, keyifle örebileceğiniz bir model. Hemen şöyle bunu ben sağ el için ayarlamıştım arkadaşlar. Birleştirmesini yaptım. Bakın burada parmak baş parmağımız için boşluk oluşturduğum yer. Sağ el için ayarladığım dediğim şu baş parmak için oluşturduğum boşluk sol elde değişiyor. Farklı yerde koyuyoruz. Sağ elde bitime yakın koyuyoruz. Bunu zaten diğer eldiveni ördüğümüzde size göstereceğim her ikisini de. Şöyle takarak da göstermek istiyorum. Görüntüde belki çok bir şey anlamıyorsunuz ama gayet hoş duruşu. Bakın şöyle düz ördüğüm kısmı avuç içine geliyor. Model olan kısmı üst tarafa geliyor. Çok şık, çok güzel bir oturuşta örebileceğiniz, gayet keyifle örebileceğiniz bir eldiven. Kullanışta şu anda çok esnek, çok yani elinize rahatlıkla takıp çıkarabileceğiniz bir eldiven oldu arkadaşlar. Hemen ben şimdi malzemeleri söyleyeceğim ve eldivenimize başlayacağız. Bu modeli üçlü set halinde yaptım. Atkı arka ekranda görüyorsunuz. Atkı ve beresi de önceki videolarda bulabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şöyle bir ilmek ayırıcıyla lazım olacak. Yine bu sayılarla çalışabileceğimiz bir eldiven. Karışıklık olmasın diye ipimin zaten bilgilerini önceki videolarda da verdim. Bu şekilde yün karışımlı bir ip. Tekrar bu reklam değildir arkadaşlar. Tavsiye olarak şöyle ben renk numarasını da ekran görüntüsü alarak kaydedebilirsiniz ip özelliklerini. Tavsiye ve öneri yün içerikli bir ip. %75 akrilik, %25 yün. Daha farklı iplerle de yapabilirsiniz siz. Tığımda yine 4 milim bir tığ. 4,5-5 milimle de örülebilir. Hemen ben sayılarda birazcık daha oynama yaptım. Hem el ayarıma göre hem de yani kullandığınız ip ve tığda farklılıklar gösterebilir arkadaşlar. Öncelikle 34 zincir çekerek modelimize başlıyoruz. Yine hem atkıda gösterdiğim üzere şu ilk ilmeğimi bol bırakıyorum. Zaten çok da sık örmeyeceğiz. Zincirlerimizi de bu modelde çok sık örmemize gerek yok arkadaşlar. 34 zincir çekerek eldivenimizin başlangıcını yapıyoruz. Kanalıma abonelik ücretsizdir. Abone olarak beğeni ve yorum yaparak arkadaşlar destek olursanız videolarımın devamı gelecektir. İnşallah videolarımın devamı için bu desteğiniz çok önemli. 34 zincir çekiyoruz. 34 zincirimizi çektik. Hemen ikinci zincire sık iğne yaparak başlıyoruz. Normal sık iğne zincir üzerlerine yapıyoruz. Sesimde biraz tuhaflık var. Biraz da hassızım. O yüzden affınıza sığınıyorum. 3 4 bu sırayı komple sık iğne örerek sonuna kadar 33 sık iğne elde edeceğiz arkadaşlar. 34 zincirle başladık. 33 sık iğnemiz olacak. Sonuna kadar gelelim. Evet. 33.'yü şöyle tam ilmeğin tek dalına değil ikisine birlikte sık iğne yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle bakabilirsiniz. 33 tane sık iğne yaptım ilk etapta. Şimdi bir zincir çekiyorum ve geriye dönüyorum. İlk ilmeğime tek dalına arkadan batarak başlıyoruz. Zaten hem bere hem atkıda aşina olduğunuz bir model öğrenenler için. Örmeyenler için bu videomu yeni görenler için de atkı ve beresinin anlatımında önceki videolarda bulabilirsiniz. 3 4 12 sık iğne yapıyoruz. 5 şöyle arka tek dallarına batarak modelimizi ilerletiyoruz. Bu sırada modelimizi kuracağız. Bu bilek kısmı olacak. 12 sık iğne ile sürekli ilerlediğimiz bir
nokta olacak, hiçbir değişiklik yapmadan 12 sık iğne ile ilerleyeceğiz. Lastik kısmı olacak bu. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 sık iğne yaptım. Ben buraya şöyle ilmek ayrıştırayım, böyle takıyoruz. Bu 12 sık iğnemiz sabit. Burada öreceğimiz bir kısım olacağı için bunu sürekli takalım. Hemen 6 tane kaydırma tekniği dediğimiz tekniği uyguluyoruz. Burada yine arka dallarından alıyoruz. Çok sıkı yapmıyoruz elimizi arkadaşlar. 3 4 5 6. Hemen sonrasında 6 çakma sık iğne veya çakma trabzan dediğimiz tekniği uyguluyoruz. 2 3 4 5 6. Tekrar yine 6 tane kaydırma yapıyoruz. 2 3 4 5 6. Sonda 3 tane ilmeğimiz kaldı arkadaşlar. Buraya da kaydırma yapıyoruz. 3 ilmeğimize de bu 3 ilmek belli bir noktaya kadar bu sürekli 3 kaydırmamız olacak. Şu kısmımız olacak arkadaşlar. Bu bileği, yani elimizin üst tarafına gelecek kısmımız, bu şekilde 3'er tane kaydırmamız sürekli olacak bu modelimizi bitirene kadar. Arka kısım düz lastik, elimizin içine gelecek tarafı düz lastikle devam edeceğiz. Şu 3. kaydırmamı ben 2 ilmeği birlikte alarak yapıyorduk arkadaşlar. Bunu unutmuşum. Şöyle çıkarıp ikisine birden battım. Bir zincir çektim. Tekrar 3 kaydırmamı burada yapıyorum. Geriye dönüp tekrar tersinden tek dalından, yani arka tarafa gelen tek dallarından örerek devam ediyoruz. Yine burada 6 kaydırmamız var. Bu kaydırmayı modelimizin kaydırmaları oluyor arkadaşlar. Yine 6 kaydırmamızı yapıyoruz. Bunları 2 kez tekrarlıyoruz. Bu modelimizi kurarken badem görüntüsü veriyor. Bu şekilde 1 2 3 bir tane daha kaydırmamızı yapıyoruz. Şimdi bakın, yarısını yapmıştık modelimizin. Burayı yine 6 çakma sık iğne ile devam ediyoruz. Sonraki 2 sırada da bu kısma kaydırma gelecek. Kaydırma yaptığımız yerlere çakma sık iğne yapacağız. 2 sıra bu şekilde modelimizin görüntüsü oluşuyor. 6 adet çakma sık iğnemizi yaptık. Bakın, tamamlamış olduk. Şimdi 6 kaydırmamız var yine burada. Eğer daha uzun olsun istiyorsanız bu model kısmını siz 6 zincir daha fazla çekerek 34 değil de 40 zincirle bunu birazcık daha hani uzun bir el için yapacaksanız, standart bir ölçüdür zaten. Bu şekilde devam edebilirsiniz arkadaşlar. Hemen şöyle iğnemi ben şöyle çıkarıyorum. Burada ilk 12 sık iğnemiz vardı. Sık iğne olarak devam ediyoruz. İlk sık iğnemi yaptım ve işaretleyicimi takıyorum. Burayı 12 sık iğne olarak sonuna kadar örelim. 12.'yi de dediğim gibi bu arka dallarını almıyoruz. Sonunda şöyle sonlarda hep ikisini birlikte düz bir şekilde örüyoruz. Bir zincir çektim. Tekrar hemen ilk ilmeği arka dalından alarak sık iğne yaparak buraya kadar, işaretlediğimiz yere kadar sık iğne örelim. Videonun çok uzamasını istemiyorum arkadaşlar. Buralarda gösterebileceğim bir şey yok. Hemen buraya kadar gelelim, devam edelim.
Evet, hemen işaretleyicimin içinden de bir sık iğne ördüm ve bunu yine çıkarıyorum. Tekrar son ördüğüm ilmeğe takıyorum arkadaşlar. Bunu sürekli bu modeli kurana kadar takarsak, sayarak da yapabilirsiniz tabii ki de. Bu şart değil ama daha kolaylık sağlıyor. Şimdi ne yapmıştık? 2 sıra kaydırma, 2 sıra burayı çakma sık iğne, 2 sıra kaydırma yaparak bu modelimizin ilk kısmını tamamladık. Şimdi bu kaydırma olan kısma şimdi 2 sıra yani bu sıradan sonraki sırayı da öreceğiz. Çakma sık iğne gelecek. Tam tersi yapacağız yani bunu. Modeli bu şekilde ilerletiyoruz. 6 tane çakma sık iğne yaparak modelimizi örüyoruz. Şimdi buraya da kaydırma yapıyoruz. Zaten bir iki sıra daha gösterince çözeceksiniz. Çok da önemli bir püf noktası yok. Bakın altıncıyı da bu şekilde yaptım. Ne yaptık? 1 2 3 4 5 6 kaydırma, 3 6 çakma sık iğne, bir tane fazla örmüşüm. Pardon, 6 tane çakma sık iğne, 6 tane kaydırma yaptım. Bakın modelimizin bir önceki 2 sırada yaptığım çakma sık iğne üzerine şimdi 2 sırada kaydırma tekniği öreceğiz. Tekrar buraya 6 tane çakma sık iğne örüyoruz. 2 3 4 5 6 ve kalan 3 ilmeğimizi yine, bu hiç değişmeyecek, modelimizi bitirene kadar kaydırma yapıyoruz. Bu elimizin üst kısmına gelecek tarafı göstermiştim biraz önce. 3 tane kaydırma yaparak yine bu sonunu 2 ilmeği birlikte batıyoruz. Dediğim gibi bakın, buraları birazcık gevşek yaparsak batışlarımız daha kolay olacaktır. Evet, bir zincir çekiyorum, yine aynı tek dalına geriye dönüp 3 tane kaydırmamı yaparak devam edeceğiz arkadaşlar. Bu şekilde ipimi biraz yardım. Üçüncüyü de yapıyorum. Evet. Şimdi yine 6 tane çakma sık iğnemiz vardı. Bu döndüğümüzde de burayı çakma sık iğne ile örüyoruz. Beş, 6 kaydırma olacak. 2 3 4 5 6 ve 6 tane yine çakma sık iğne örüyoruz. Bu sırayı da bu şekilde tamamlıyoruz. Ne kadar öreceğimizi ben size göstereceğim. Belli bir noktaya kadar sayısını vereceğim. Bu şekilde örerek eldivenimizin yarısını neredeyse bu şekilde öreceğiz. Sonra kalan kısmını da düz sık iğne örerek tamamlayacağız. 6 tane çakma sık iğnemi de ördüm ve şimdi bakın işaretleyicimin hemen tek dalını sık iğne örüyorum. Bunu çıkarıyorum. Burada sürekli 12 adet sık iğnemiz olacak. Bu modeli tamamlayana kadar, bu elimizin üst tarafına gelecek model kısmı bitene kadar bunu işaretleyelim ve 12 tane sık iğnemizi buraya kadar örelim. Evet, 12.'yi yine tek dalı değil, bu şekilde düz bir şekilde iki dalını birlikte alıyorum. Bakın arkadaşlar, bu öndeki ilmeğim, bu arkadaki tek dal değil, iki ilmeği birden düz bir şekilde batarak yapıyoruz. Tekrar zincir çekip bir zincir çekip arkadan
arka dalından alarak ilk ilmeğimizden başlıyoruz. Evet, şimdi burada ne kadar öreceğimizi size söyleyeceğim. Bakın arkadaşlar, burası bizim başlangıç yerimiz oluyor. Şu bitiş kısmı, şuradan itibaren başladığımız yer. Şöyle gelelim. Aslında bunu ben eklemeden de gösterebilirdim ama gayet basit olacaktır. Evet arkadaşlar, sizin için o eklediğim yeri geriye söktüm. Tekrar eklerim. Bu şekilde daha anlaşılır olacağı için sizlere bu şekilde göstermek istedim eldivenimi nasıl yaptığımı. Zaten bakın, parmak kısmını ben bu sağ el için eklerken ayırdım bu kısımdan. Şöyle göstereyim. Eklerken bu kısımdan sonunda ayırıyoruz. Sol el için de tam ortada ayıracağız. Şimdi burası, bu sol el için birazcık daha kafa karıştırıcı olduğu için sol eli size tarif etmek için tarif etmek istedim. Sağ eli kolay, zaten sonunda göstereceğim. Hemen bakın, başladığımız yer bizim burası. Ne dedik? Burada ördük, modelimiz çıktı. Nereye kadar ördük? Biz bakın şu kısma kadar ördük. İlk badem görüntümüz oldu ve kaydırmamız 2 sıra üstüne geldi. Bundan sonra bu badem görüntüsü 1 2 sıra, yani 2 sıra daha şu kısma çakma sık iğne, 2 sıra kaydırma, 2 sıra çakma 6 ve 2 sıra kaydırma olarak öreceğiz. Toplamda 8 sıramız, yani 2 4 2 4 6 8 sıra daha bunu örüp arkadaşlar devam edelim. Buradan da sayabilirsiniz. Bakın ilk zaten 34 zincirle başlamıştık. 2 sıra burayı, 3 5 7 9 11 13, toplamda 15 sıra bizim buraya, bu kısma kadar örüyoruz. Sonlarda dediğim gibi bakın, bu el üstüne gelecek kısımda bu sonlara 3 kaydırma yapıyoruz. Göstermiştim zaten. Bu hiç değişmeyecek. Model şu kısma gelene kadar, modelimiz bitene kadar. Sonrasında zaten düz avuç içine gelecek yer çok basit. Düz bir şekilde örerek ilerleyeceğiz. Hemen biz şimdi 8 sıra daha örerek 8, evet 8 sıra daha örüyoruz. Şöyle ekran görüntüsü de alırsanız zaten bakın nerede olduğumuz anlaşılacaktır. Biz buradayız. 2 4 6 8 sıra daha öreceğiz. Bu modelimizin sonunda burada hep 12 sık iğne olacak. Sürekli arka dallarından alıyoruz. Dönüşlerde hep bir zincir çekerek ilerliyoruz arkadaşlar. Bitişlerde de battığımız yeri zaten gösterdim. Direkt düz bir şekilde batarak bitişlerimizi bitirirken bu şekilde batıyoruz. Ben de ekran arkasında öreceğim. Sizler de birlikte örelim ve sol el için parmak kısmını, şurada baş parmak için ayıracağımız kısma geldiğimiz zaman birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, bakın tamamladım ben. Aynı dediğim yere kadar 15 sıra şu kısımdan sayarsanız, burada da zaten modellerimiz belli oluyor. Bu modelleri kuruyoruz. 2 kaydırma, 2 çakma sık iğne, 2 4 6 8 10 12, 3 sırada burada vardı. İlk başladığımızda buralar kaydırma sık iğne olarak başlamıştık. 15 sıradan, toplamda 15 sıradan oluşan bir modelimiz. 2 4 6 8 10 12, pardon 13 sıradan oluşuyor arkadaşlar. Şöyle tekrar göstereyim. İlk sıramız zaten zincirdi. Zincir sırasını saymıyorsak bu ilk 2 sıra 2 4 6 8 10 12 sıradan oluşuyor arkadaşlar. Bu şekilde 2 4 6 8 10 12 sıra örüyoruz. Şöyle görüntüsüne bakın. Dediğim gibi karıştırdım ben. Şöyle ilk sırasını zincir yapmıştık. Bir sıra normal sık iğne gitmiştik. O normal sık iğne, yani ilk sıra 34 zincirden sonra bir sıra sık iğnemiz vardı. O sık iğnemizden sonra sayarsak şöyle 2 kaydırma, şu modellerden belirgin zaten kaç sıra yaptığımız. 2 4 6 8 10 12. O sık iğne sırasını sayarsak 13 sıra ördük. Zinciri zaten saymıyoruz. 13 sırada tamamladık. Şimdi bu kısma geldik. Şöyle göstermek istiyorum. Bu sağ elimizde. Bakın sağ elimizde. Burada parmak kısmını ayırmadık.
düz bir şekilde devam ediyoruz. Bunu göstermek istiyorum arkadaşlar. Şimdi göstereceğim. Hiç parmak kısmı ayrılmadan şu sık iğne sırasını düz bir şekilde ilerliyoruz. Şimdi hemen burada bir zincir çektim. Yine arkadan tek dalını alarak sık iğnemizi, ben şu kısmı 15 sıra demişim. Orada yanıldım arkadaşlar. 13 sıra olacak. İlk yaptığımız sık iğne sırasıyla birlikte iyice saydım. Ben de yanıldım orada, kusura bakmayın. 13 sıramız. Şöyle görüntüde zaten örnek modellerini ördüğünüzde belli olacaktır. Burası düz tarafına geliyor. Şöyle tutarsanız da zaten kaç sıra. Önemli olan şu görüntüyü, şu model sırasını tutturmanız. Kaç sıra olduğunu da siz not alın. Unutmamak adına. Bu şekilde yine 12 tane sık iğnemi örüyorum. İşaretleyici olan kısma kadar, işaretlediğim kısma kadar. Sonrasında bu sol elde parmak olan baş parmağımızın olacağı boşluğu burada ayıracağız. Sol elde bu olacak. Sağ elde yapacağınız zaman burayı dümdüz sık iğne olarak örmeye devam ediyorsunuz arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Çünkü onu sağ elde parmak olan kısmını birleştirdiğimizde yapacağız. Şimdi burada bir işaretleyicimize daha gerek yok. Bunu çıkartıyorum. Bakın 12.'ye henüz batmadım. 12.'ye de burada sık iğne yapıyorum. Hemen 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Zincirlerimizi çok sıkı yapmazsak daha rahat olacaktır döndüğümüzde battığımız yerlerde arkadaşlar. 6 zincir çektim. Hemen bakın burada 1 2, şöyle göstermek istiyorum. 1 2 3 4 5 6 tane sayıyoruz. 7.'ye yine arka dalından, tek dalından batarak sık iğne yapıyoruz. Burası baş parmağımızın olacağı kısım sol el. Sol elin olduğu eldivenimiz. Yine sonuna kadar artık burada bir işlemimiz yok. Sık iğne yaparak ilerliyoruz. Sürekli arka dallarından alıyoruz. Çok basit bir eldiven. O kadar güzel de rahat oluyor ki hele. Yani denemenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Takım olarak da yaparsanız muhakkak eldiveni tek olarak da yapabilirsiniz. Parçaları. Hemen burada sürekli bu model olan kısımda 3 kaydırmamız oluyordu sonunda. Artık bu 3 kaydırmayı da yapmıyoruz. Yine normal sık iğne örerek bundan sonrasını, batışlarımız yine böyle olacak. Düzden batacağız. Normal sık iğne örerek devam ediyoruz. Bir zincir çektim. Yine geriye döndüm. Tek dallarından sık iğne yaparak artık komple sık iğne öreceğiz. Bu 6 zincire kadar gelelim. Sonrasında orayı da gösterince düz bir şekilde ilerleyeceğiz. Evet, bakın arkadaşlar, buraya kadar ördüm. Burada 6 zincirimiz var. Düz tarafı zaten düz tarafına denk geldi. Bize bu zincirin ters tarafı bakıyor. Hemen yanından yine tek dallarını alarak bu ters tarafından sık iğne, her dalına batarak sık iğne örüyoruz arkadaşlar. 6 sık iğne öreceğiz. Bu 6 zincir üzerine tek dallarını alıyoruz. Terse bakan tarafından bunu yapıyoruz arkadaşlar. Tek dallarından dördüncüyü ördüm. Bakın bu şekilde göstermek istiyorum. 5, dediğim gibi zincirlerinizi bol çekerseniz, çok sık yapmayın. 6.'yı yaptım. Görüntümüz böyle devam edecek arkadaşlar. Ve 6 tane zincirimizin üzerine 6 sık iğnemiz, yine devam ediyoruz. Burada da zaten bilek kısmını yine arkadan tek dallarımızı alarak örüyoruz. Bilek kısmı olan yerde zaten 12 tane sürekli sık iğnemiz oluyordu. Bundan sonrasını dümdüz bir diğer tarafa dönerek sık iğnelerimizi arka dallarından alarak eldivenimizi sonuna kadar bu şekilde ekleme aşamasına gelene kadar tamamlıyoruz. Hiçbir işlemimiz yok. Arttırmamız, modelimiz, eksiltmemiz, ördüğümüz, şöyle sonlarda
İkisini birlikte alıyoruz, batıyoruz ve bir zincirle sürekli geri dönüyoruz arkadaşlar. Artık hemen bakın eldivenimizin sol el kısmındaki parmak kısmına ayrımını yaptık. Ve bu şekilde arkadaşlar sürekli arka dallarına batarak artık bir işlem yok. Bunu tamamlayacağız. Nereye kadar? Bakın burada bu kısmı düz öreceğiz. Sağ eli öreceksek burada 6 zincir çekmeden direkt şu zincir kısımlarını örüyoruz. Bu şekilde kapalı olacak. Yani burada ayrım yapmıyoruz sol el için. Sol elimizin parmak kısmını ekleme yaptığımızda sonuna doğru böyle dümdüz örüyoruz. Sol el bu kısımda bakın göründüğü gibi olacak, boşluk olmadan 6 zincir çekmeden direkt şuraları örerek de bu sık iğne üzerlerine boşluk bırakmadan devam ediyoruz. İnşallah anlaşılmış, anlatabilmişimdir arkadaşlar, kusura bakmayın, dilim biraz sürçüyor. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Sağ elde bakın dümdüz gittik biz. Ne taraftayız? Şöyle çevirmek istiyorum. Eldivenimi hemen şöyle arkada dursun. Biz sağ elde burada ayrım yapmadan dümdüz sık iğne yaparak ayrım parmak olan kısmı burasıydı. 6 zincir çekerek burada bir boşluk oluşturmuştuk. Sol elimizin bu kısmına bakın arkadaşlar. Biz buraya sağ elde ördüğümüzde hiç boşluk oluşturmadan, zincir çekmeden direkt sık iğne yaparak örüyoruz. Sık iğnemizi kaç sıra yapıyoruz? Bundan sonrası sık iğnemiz bizim, bakın burayı tamamladık. Şu buradan itibaren, şu modelimizden itibaren şunları baz alın arkadaşlar. Şu dişler, şu çıkıntıları, kabartmalı olan yerler 1 2 3 4 5 6 7 tane olacak. 7 sıra, yani bu 7 kez bunu tekrarladığınızda sıramızı tamamlamış olmuş olacağız. Bu da yaklaşık 2 4 6 8 10 12 13 sıraya yine denk gelecek. Ben karıştırmış olmayayım. Dediğim gibi ben sürekli bu şekilde şu kabartmalara bakarak sayılarımı ayarlıyorum. Çünkü bu dönüşlü olduğu için, arka dallarından aldığımız için bazen kafa karıştırıyor. 2 sıraya tekabül ediyor. Bu kabartmalı olduğu zaman, arkadan aldığımız zaman. Dediğim gibi şu kabartmalar 1 2 3 4 5 6 7 tane olana kadar örelim. Dümdüz bir şekilde eldivenimizin sonunda birleştirme yaparken hem bu sağ elde nasıl parmak ayıracağımızı göstereceğim, hem de eldivenimizi birleştirerek tamamlamış olacağız. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle göstermek istiyorum. Bu zaten sağ elimiz olan içindi. Bu da sol elimiz olan için. Bakın ördüm. 1 2 3 4 5 6 7 tane şu çıkıntılı olacak. Görüntü olduktan sonra sıralarımızı tamamlamış olmuş olacağız demektir. Tamamlamışızdır. Hemen düz tarafı bu şekilde bakacak şekilde dursun. Böyle ters tarafından, yani ters tarafı düz tarafı içe gelecek, ters tarafı dışa gelecek şekilde eklemesini yapacağım ben şimdi. Hem de sol el için eklemesini yaparken de nasıl bu parmak kısmını ayıracağız onu göstereceğim. Zaten sağ el için de yaptığımızı dümdüz burada nasıl ekliyorsak hiç boşluk bırakmadan zaten eklemiş olacağız. Öncelikle şöyle ilk tam şuradan bunu ikisini birden almak istiyorum. Çünkü tam şöyle içine tam köşenin içerisine battık. Tek dalını almıyoruz burada. İlmeğimiz de sağlam çıkması açısından. Burayı hemen ipimizi içeriye doğru alacağız. Ve ilk bilek kısmından zaten birleştirmeye başlıyoruz. Ve ikinciyi de arkadaşlar şurada bir zincir çekip kapatmak istiyorum. Burayı tam birleştirme yeri olduğu için sağlam olsun istiyorum. Hemen ikinci ilmeği, sıradaki ikinci ilmeğin bakın nerelerine batacağız bunu göstereceğim. İlk ilmeğimizi battık. Burada şu boşluklara batacağız arkadaşlar. Bakın. Şöyle boşluklarımız zaten beremizi birleştirirken de tek dal değil, şöyle 2 ilmek birden alarak şurada görünen boşluklara batarak buradaki boşluğa batıyoruz sıradaki ve diğer sıradakini de
göstermek istiyorum. Hemen yanındaki arka dalını alarak kaydırma yapıyoruz arkadaşlar. Burada sıradaki boşluğa batıyoruz düz bir şekilde. Karşı taraftan arkaya bakan tek dalını alıyoruz. Toplamda 12 tane bu şekilde kaydırmamızı yapacağız. Bu da dediğim gibi sağ elde nasıl yaptığımı göstereceğim. Normalde bu sol elde zaten biz parmak kısmını ayırdık. Dümdüz bu şekilde ekleyerek devam edeceğiz. Sadece orada göstermek istiyorum onu nasıl yaptığımı. Hemen kaydırmayla 12 adet yapalım. Şu zaten bilek kısmı olacak. 12 adet karşılıklı ekleyelim arkadaşlar. 12 tane eklememizi yaptık. Burada sağ el için eğer zaten bu sol elimiz olduğu için eklememizi hiç bozmadan her birine batarak devam edeceğiz sonuna kadar. Sağ elde ayrımı 12 eklemeyi yaptıktan sonra bu şekilde 6 tanesine kaydırma yapıyorum arkadaşlar. Hiç eklemiyorum karşı tarafa. Kaydırmamı 6 adet ipi biraz yarıyorum. Kaydırma yaparak 3 4 5 ve 6. Yine aynı eklerken battığımız yerlere batıyoruz. Hemen buraya da geliyoruz. Bakın 1 2 3 şöyle ipimi alayım. 1 2 3 4 5 6 7.'ye batarken 6 tane yapmıştık. Hemen 7.'ye batıyorum. Buradan da 1 2 3 4 5 6 sayıyorum. Ortada bırakıyorum. 7.'ye yine arka dalından alarak kaydırmayla yine devam ediyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde sağ elimizi, yani benim size en başta gösterdim söktüğüm elin parmak kısmını bu şekilde ayırıyoruz. Sonuna kadar örüp yine devam ediyoruz sonuna kadar. Ayırdığımız kısım bakın sağ el olmuş oldu. Zaten bunu çevireceğiz. Ters yüzü bu olduğu için biz en son çevirmemizi yapacağız. Hemen ben bunu geriye söküyorum. Sade göstermek için bu sağ eli nasıl ekleyeceğimizi. Çünkü bu sol elimizin bizim burada ayrımını yaptık. Parmak için olan kısmın. Hemen sonuna kadar birleşmemizi bu şekilde devam ettirerek örüyoruz arkadaşlar. Eldivenimizi tamamlıyoruz. Burada ipimi, ilmeğimi yakalayıp devam ediyorum. Yine her bir boşluğa alıyorum buradan 2 dalını, karşıdan tek dalını alarak dümdüz bu şekilde devam ediyorum. Göstermiş olduğum sağ eldeki parmak boşluğunu nasıl ayıracağımızı, bu kadardı. Şimdi sonuna kadar bunu eklemesini yapıp eldivenimizi bitirelim. Her sık iğne karşılıklı olacak şekilde eklemeyi yapalım. Evet arkadaşlar, eklememizi yaptık. Sonuna kadar iplerimi temizledim, gizledim ve çeviriyorum eldivenimi. Çünkü ters kısmından yapmıştık eklemeyi. Evet, bu şekilde de sol elimizi tamamlamış olduk. Bakın gayet rahat bir şekilde ele oturan bir eldiven oldu arkadaşlar. Bu şekilde de sol elimiz dışa bakan tarafı, modelimizin üst tarafı dışa bakacak. İçe bakan tarafı da normal düz ördüğümüz sık iğne olmuş olacak arkadaşlar. Dediğim gibi eğer siz daha sayılarını geniş tutmak istiyorsanız, yani geniş veya uzun bir el için yapmak istiyorsanız şu modeli 34 değil de 40 zincirle başlayarak 6 zincir fazla yaparak da ister bu modelden uzatarak yapabilirsiniz. İsterseniz 12 sık iğne değil de dediğim gibi 14 sık iğne ya da 16 sık iğne yaparak bilek kısmından da uzunluğunu ayarlayabilirsiniz. Genişliğinizi de ele göre şu sık iğne sırasını ya da şu model sırasını bir model sırası daha fazla yaparak yapabilirsiniz. Ya da bu model kısmına gerek yok. Üste gelen kısma
Şuradan bir iki sıra daha sık iğne fazla örerek de eğer daha geniş bir el için yapmak istiyorsanız da bunu genişletebilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde göstermiş olduğum eldiven yapımını da tamamladık arkadaşlar. Beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.